Selam arkadaşlar. Şimdi size verecek olduğum formülden sonra bomba gibi ayağa kalkıyoruz. Bronşit ve faranjiti tek bir bardakla yeniyoruz. Öksürüğü bıçak gibi keser, karaciğeri temizler, sarımsak ve limondan tam 150 kat daha güçlü bu formülü sizlerle paylaşıyorum. Bir adet önceden yıkadığımız kırmızı elmamızın kabuklarını soyuyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz elma solunum yolları hastalıklarıyla artan öksürüğü hemen keser. Kabuklarını her zaman değerlendirelim. Elmamızdan sonra 10 gram zencefil kullanıyoruz arkadaşlar. Zencefil soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi hastalıkların tedavisinde birebirdir. Sadece balla bile kullansanız bu hastalıklarla çok güzel savaşır. Soyuyoruz dışını arkadaşlar, kabuklarını ve soyduktan sonra minik minik doğruyoruz. Rendelemeyin arkadaşlar. Bıçak yardımıyla doğramalısınız. Ben şu şekilde kestim arkadaşlar kabuklarını. Şimdi küçük parçacıklara ayıracağım. Mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür arkadaşlar zencefil aynı zamanda. Bağışıklık sistemini güçlendirir. ...10 gram zencefili kesebildiğim kadar, ayırabildiğim kadar küçük parçalara ayırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ama rendelemek yok. Tekrar hatırlatıyorum. Bir adet limon ekliyorum arkadaşlar. Şu baş ve arka kısmını öncelikle atacağım. Onları kullanmayacağım. Kullanmak isteyenler kullanabilir. İri iri arkadaşlar halka şeklinde doğruyorum. Bunu da bölelim. Süper. Ve asıl kullanacağımız malzeme, en önemlisi arkadaşlar, sarımsak. Ben dış kabuklarını biraz soydum. Daha sonra bir baş sarımsağı becerebilirsem ortadan ikiye ayırdım. Süper artık. Bu ayırdığım parçalardan bir yarımını arkadaşlar kullanacağım. Şu şekilde gösteriyorum. Arkadaşlar sarımsak astım ve öksürük tedavisinde zaten birebirdir. Çok güzel sonuçları vardır. Kullanabilirsiniz. Sarımsağa 10 tane karanfil kullanacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz o da boğazı yumuşatır ve boğaz ağrısına inanılmaz iyi gelir. Şöyle orta kısımlarına batırıyorum arkadaşlar karanfilleri. Sarımsağı arkadaşlar biraz daha dişli kullanırsanız 10 tanenin hepsini tam ortalarına batırabilirsiniz. Karanfil aynı zamanda mide bulantısını ve kusmayı önler arkadaşlar. Ateşi düşürür. Ben şöyle ortalarına batırdıktan sonra yine 10 taneye tamamlayacak şekilde batırmaya devam ediyorum. Sarımsağın üzerinde böyle batırabileceğim alanlara batırıyorum arkadaşlar. Hop. Evet arkadaşlar, çalışma alanımı temizledikten sonra ısıya dayanıklı cam tenceremin içerisine tüm malzemelerimi tek tek yerleştiriyorum arkadaşlar. Direkt tencere de kullanabilirsiniz. Cezve değil ama bir çaydanlık üstü gibi bir şey de kullanabilirsiniz siz. Çünkü içerisine su koyacağız biraz. Şöyle tüm malzemelerimi ekliyorum arkadaşlar. Ve son olarak da sarımsağımızı da koyalım. Şöyle onu da yerleştirdim arkadaşlar.
Evet, şöyle bir de yakından bakalım. Tüm malzemelerimi ısıya dayanıklı cam tencereme aldım. Hayır sosa. Şimdi arkadaşlar 1 litre içme suyu koyuyoruz, soğuk. Dökelim suyumuzu. Tam 1 litre dökün arkadaşlar, birebir yapmak istiyorsanız. Harika, ocağı yakamıyorum. Ah, yandı. Tamam, süper arkadaşlar. Orta ısıya aldıktan sonra ocağımızı arkadaşlar, tenceremizi lütfen kaynamaya bırakalım. Artık ısındı arkadaşlar. Birazdan kaynamaya başlar. Üstten de görünümü bu şekilde. Yavaştan artık kaynıyor gördüğünüz gibi. İyice kaynamasını bekliyoruz ama arkadaşlar biz. Evet, şimdi 5 dakika kaynadıktan sonra altını kapatacağım arkadaşlar. Of, zencefiller uçuşuyor. Bir kapağını da açalım. Ay, sıcacık. Süper arkadaşlar. Üstten görünümü de bu şekilde. Tam bir kış çayı demledim. Şuna bakın ya. Resmen kış çayı oldu arkadaşlar. Bu nasıl öksüre, karaciğere nasıl iyi gelmesin? Evet arkadaşlar, altını kapatıp 10 dakika bekledikten sonra içmeye hazır bir halde. Hadi bir bardak içelim. Ben şu şekilde bardağıma birkaç kepçe koyacağım. Siz süzerek de kullanabilirsiniz arkadaşlar, tabii ki bunun suyunu. Ama ben daha çok taze olduğu için süzmeyeceğim. Şöyle bir kepçe daha koysam yeter sanki. Ben bu kış çayıma sarımsağın kokusunu da bastırması adına nane ekliyorum arkadaşlar, 2 dal kadar. Ve 1 tatlı kaşığı doğal bal ekliyorum tatlandırması için. Şöyle karıştıralım, erisin. Kokusu o kadar güzel ki arkadaşlar, gerçekten kış çayı oldu. İnanılmaz güçlü bir çay yaptık. Griple, bronşitle, faranjitle, karaciğeri temizlemekle artık hiçbir problemimiz yok. Bu çayla hepsiyle vedalaşabiliriz. Bu çay sayesinde vücut içerisindeki sıvı oranını artırarak kan dolaşımımızı destekliyoruz arkadaşlar. Günde 3 bardak tüketebilirsiniz ılık olarak. Ben hemen ilk bardağımı tüketeceğim. Afiyet olsun, sevgiler.